Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size görmüş olduğunuz bu çantanın yapım aşamalarını anlatacağım. Çantamız bu şekilde 6 motiften oluşuyor. Bakın şöyle fermuarlı, içi astarlı bir şekilde bakın. Güzel bir çanta. Bu çantanın ölçülerini hemen başta vermek istiyorum. Çantamız 27 santim eninde ve 14 santim yüksekliğinde. Şimdi bunun yapım aşamalarına geçelim. Motifimiz için elimizde bulunan iplerden kullanıyoruz ve 2 milim tığ kullanıyoruz. Başlangıçta 6 zincir çekiyoruz ve bu 6 zinciri birleştiriyoruz. Zincirimizi bu şekilde birleştirdikten sonra 3 zincir çekiyoruz ve ipimizi tığa dolayarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir tane daha yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz ve aynı noktaya tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz ve aynı noktaya tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve yine 2 zincir çekip 3 tane ikili trabzan daha yaptıktan sonra iki zincir çekiyoruz ve başlangıçta yaptığımız zincirin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. İpimizi kestikten sonra kestiğimiz ipleri gizliyoruz arka tarafından ve ikinci rengimize başlıyoruz. İkinci rengimizde motifimizin aradaki zincirlerinin herhangi birine batarak bu şekilde ilmeğimizi çekiyoruz ve burada 3 zincir yapıyoruz. 3 zincir çektikten sonra ipimizi dolayıp aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki tane ikili trabzan yaptıktan sonra araya 2 zincir çekiyoruz ve aynı noktaya 3 tane ikili trabzan daha yapıyoruz. Ve arada yine 2 zincir çekiyoruz ve ilk sırada arada çektiğimiz 2 zincirlerin arasına bakın tekrar batıyoruz ve burada yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
ve arada yine 2 zincir çekiyoruz. Ve aynı noktaya 3 tane ikili trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde şu iki noktaya yaptıktan sonra 2 zincir çekerek başlangıçta yaptığımız zincirin tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Kestiğimiz ipi gizledikten sonra 3. sırada farklı bir renk ip alıyoruz ve bakın şu köşeye batarak ilmeğimizi çıkarıyoruz ve burada 3 zincir çekerek 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada 2 zincir çekiyoruz ve tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra 2 zincir çekiyoruz. Şu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve yine 2 zincir çekip ikili grubumuzu köşe noktada yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çekiyoruz ve aynı şekilde şu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ve bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sıramızın sonunda yine 2 zincir çekiyoruz ve başlangıçta çektiğimiz zincirin tepe noktasına batarak ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Kestiğimiz ipi gizledikten sonra tekrar köşe noktasına batıyoruz ve farklı renk ipimizi alarak tekrar ilmek çıkarıyoruz ve bir önceki sırada yaptığımız işlemleri tekrar yapıyoruz. Bakın 3 zincir çektim. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 2 zincir çekip bakın şu aradaki boşluğa batıyorum. Burada da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekip hemen yanındaki boşluğa batarak aynı şekilde ilerliyorum.
Tekrar 2 zincir çekip köşe noktasını yapıyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şu zinciri birleştiriyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 sıradan oluşacak. Şimdi yaptığımız sırada bakın 2 tane arttırdık. Şurada 2 tane arttırdık. Son sırada da 3 tane arttırdıktan sonra motifimiz bitmiş olacak. Siz dilerseniz daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Ne kadar büyük ya da küçük yaparsanız cüzdanınızın boyutu o büyüklükte olur. Ben size bunun hemen santimini vermek istiyorum. Şöyle motifimiz yaklaşık 8,5 santim. 8,5 santim. Eni boyu aynı zaten. Bu şekilde 6 tane motif yapalım. Bu 6 tane motifi yaparken tüm motiflerin son sırasını aynı renk iple yapalım. Bakın bu şekilde ben krem rengi iple yaptım. Ve çantamın ana rengi krem rengi olacak. Siz hangi renk yapmak isterseniz son sıralarını o şekilde o renkle yapın ve daha sonra birleştirmeye geçelim. Motifleri birleştirirken bakın bu şekilde doğru yüzlerini şöyle sırt sırta koyuyoruz. Ters yüzünü sırt sırta koyup doğru yüzünden örüyoruz. Bunun için ana rengimiz olan ipi alıyoruz. Bakın şu köşe noktalarından tığımızı batırarak ilmeğimizi çıkarıyoruz. Ve daha sonra bir zincir çekiyoruz ve aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra bakın şu trabzanların tepesine batarak, karşılıklı gelen trabzanların tepesine batarak motiflerimizi birleştiriyoruz. Bu şekilde motifimizin sonuna kadar yapalım. Motifin sonuna geldiğimizde bakın şu köşe noktasına bir tane sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Daha sonra diğer motifimizin hemen yanına tekrar bir motif alıyoruz ve ters yüzlerini sırt sırta vererek aynı şekilde aynı işlemi yaparak motifimizi birleştiriyoruz. 3 motifi de birleştirdikten sonra şimdi şöyle 4 kenarına tekrar bir sıra ana rengimizden işliyoruz. Bunun için yine köşe noktasına batarak ilmeğimizi çıkarıyoruz ve motifimizi ördüğümüz sırada yaptığımız gibi bir sıra örüyoruz. Bakın köşe noktalarında köşe noktası yapıyorum ve bu aralarda yine 2 zincir çekerek üçer tane sık iğne yapıyorum.
şu noktaya kadar yapalım. Köşe noktaya geldiğimizde bakın şu noktaya kadar üçer tane ikili trabzan yaptık. Ancak şu noktada ve şu noktada üçlü trabzan yapacağız. İkili değil, üçlü yapacağız. Çünkü şurası biraz çukur oluyor. Şöyle birleştirmeden dolayı çukur oluyor. Buraya üçlü trabzan yaparsak bu yaptığımız sırayla aynı seviyede olur. Ancak buraya da ikili trabzan yaparsak bu kavis devam eder ve tüm model boyunca çıkar. O yüzden buraya bakın 2 zincir çektikten sonra bunlara ikili trabzan yapmıştım. Burayı üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanı da nasıl yapıyorum? 1 2 3 kere de çekiyorum. 1 2 3 ve buraya 2 tane yapıyorum. Çünkü şu noktaya da aynı şekilde yapacağım ve araya zincir çekmeyeceğim. Bu yüzden 2 tane yeterli oluyor. Ve şu noktaya da bakın. Şuraya da yine 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 araya zincir koymadım. Ve 1 2 3 bakın bu şekilde aynı seviyede olmuş oldu. Öbür türlü içe doğru kavisli olurdu. Şimdi yine normal 2 zincir çekiyorum ve boşluklara üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine köşe noktasına geldiğimizde bakın 2 zincir çekiyorum ve ipimi dolayıp şurada 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 ve yine karşıdaki noktaya da bakın, hemen karşısındaki noktaya da aynı şekilde 2 tane üçlü trabzan yapıyorum ve 2 zincir çekerek tekrar üçlü grup ikili trabzanlarımı yapıyorum. Sonuncu motifin köşesine geldiğimde aynı şekilde köşe yapıyorum. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Ve devamında motifimi örmeye devam ediyorum. Tekrar köşe noktasını dönüyorum ve şu noktalarda şurada yaptığım gibi 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şu noktada ve bakın şu noktada ve yine şurada ve şurada yapıyorum. Aynı şekilde geldiğim noktaya başlangıç zincirine ilmek kaydırmayla birleştirip bir zincir çekip diğer sırama geçiyorum. Üçlü motifimizin kenarına bir sıra tekrar ördükten sonra ipimizi kesiyoruz ve tekrar bakın şu köşe noktasında ipimizi bağlayarak şuradan 3 tane zincir çekiyoruz ve buraya bir tane, bakın şu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz.
Daha sonra bakın şurada 3 tane ikili trabzan var. Bu 3 tanenin tepesine değil de sadece 2 tanenin tepesine batıyoruz. Yani 2 tane trabzan yapıyoruz. Ve zincire 2 tane trabzan yapıyoruz. Yine bakın şuradaki üçlü trabzanın tepesine biz 2 tane yapıyoruz. 1 2 ve araya yine 2 tane yapıyoruz. Bu şekilde köşe noktasına kadar yapalım. Sıra sonunda köşe noktasına geldiğimizde bakın şu boşluğa 2 tane trabzan yapıyoruz. Nasıl ki başlangıçta da hem zincir hem bir tane trabzan yaptıysak, bitişte de 2 tane trabzan yaparak bu şekilde ipimizi kesiyoruz. Tekrar bakın şu zincirin tepesine batarak bir sıra sık iğne gidiyoruz. Bakın şöyle bir zincir çekiyorum ve çıktığım noktaya tekrar batıyorum ve devamında tüm sık iğnelerin tepesine batıyorum. Trabzanların tepesine batıyorum ve bir sıra sık iğne yapıyorum. Sık iğneleri sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna geldiğimizde bakın son trabzanın tepesine de batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu yaptığım taban kısmıydı. Şimdi cüzdanımızın ya da çantamızın ağız kısmına, yani fermuarına gelecek kısma aynı işlemi yapıyoruz. Ancak sık iğnemizi bakın şöyle 4 sıra yapıyoruz. 1 2 3 4. Bakın şu taban kısmımız, bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne. Fermuar kısmına ise bir sıra trabzan, 4 sıra sık iğne yaparak cüzdanımızın örme işlemini bitiriyoruz. Çantamızın son sırası da bittikten sonra bu noktada iplerimizi gizliyoruz ve hafif kızgın ütüde iki parçamızı da ütülüyoruz. Çantamızın her iki tarafını da ütüledikten sonra astarlama işlemine geçiyoruz. Astarlama işlemi için bu şekilde kumaşlarımız var. Bunun ölçüsü çantamızın ölçüsünden yaklaşık 3 santim fazla olacak. Yani her yanına 1,5 santim fazlalık bırakacağız. Bunun ölçülerini şöyle ben vereyim. Bakın çantamız bu şekilde 27 santim. Yüksekliği 13 santim. Kumaşımızın eni bakın şu şekilde 30 santim.
Yüksekliği de 15 santim. Bu şekilde çantamızdan 3 santim uzunluğunda ve yaklaşık 2,5-3 santim yüksekliğinde daha fazla kumaş kesiyoruz ve yanlarda her bir kenarda 1,5 santim olacak şekilde fazlalık bırakıyoruz ve şu şekilde kumaşımızı öne doğru kıvırdığımız kısım üstte kalacak şekilde koyuyoruz ve araya fermuarımızı indiriyoruz. Bakın bu şekilde fermuarımızı koyuyoruz. Fermuarımız da yine çantamızdan uzun olacak ve mümkünse çantamızın renklerinde olması gerekiyor. Ve araya koyduğumuz fermuarın üstüne de çantamızın bakın şu üst kısmına gelecek şekilde koyuyoruz ve bunu önce toplu iğne ile bu şekilde tutturuyoruz. Bu şekilde toplu iğne ile tutturduktan sonra bakın şu örgümün geldiği noktayı sabunla şöyle işaretledim ve aynı dişliğe aynı hizaya gelsin diye karşı tarafını da bu şekilde işaretledim. Aynı şekilde bakın diğer kısmını da bu şekilde işaretledim ki karşılıklı uçları birbirine eşit gelsin. Şimdi fermuarımı açıyorum. Daha rahat dikebilmek için. Fermuarımı açtıktan sonra aynı şekilde astarımı alta koyuyorum. Üzerine fermuarımı koyuyorum. Ve onun üstüne de örgümü gelecek şekilde koyuyorum. Bakın şu işaretlediğim noktadan bakın şu fermuarda işaretlediğim noktadan itibaren yine toplu iğne ile tutturuyorum. Çantamın diğer tarafını da bu şekilde toplu iğne ile fermuarı ve astarını tutturduktan sonra yapabiliyorsanız toplu iğne ile birlikte makine dikişi gidebilirsiniz. Eğer ki ben yapamıyorum diyorsanız teyelledikten sonra makine dikişi gidersiniz. Ben önce teyelliyorum. Daha sonra makine dikişi gidiyorum. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bakın ikisinin de işaretlediğim yerde olması. Bakın şu şekilde. Çünkü çanta birleştiği zaman bunların da bu şekilde denk gelmesi lazım. Ve yine dikmeye de bakın şu köşeleri 1-1,5 santim 1 ya da 2 sık iğne bırakacak şekilde dikiyoruz. Yani dikmeye şuradan başlıyoruz ve tekrar bu uçta yine 1-2 tane sık iğne bırakarak şurada dikişimizi sonlandırıyoruz. Aynı şekilde diğer parçamızın da dikişini şurada 1-2 tane sık iğne bırakarak başlıyoruz ve aynı şekilde bu köşede sık iğnemizi bırakarak dikişimizi bitiriyoruz. Bakın şu şekilde kapattığımız zaman fermuarımızda herhangi bir tıkanıklık, herhangi bir boşluk olmamasına dikkat ediyoruz. Bunu makine dikişi gidelim. Örgümün iki tarafının da fermuar kısmını diktikten sonra bakın şu astarımızı dikeceğimiz tarafı işaretliyoruz. Bunun için tam örgümüzle astarımızın şu birleştiği noktayı işaretliyoruz bu şekilde. Bunu bir cetvel yardımıyla da yapabilirsiniz. Bakın şu altını da yine çiziyorum. Bu çizdiğim noktadan kumaşlarımı dikiyorum.
şekilde her iki tarafımı da işaretliyorum. Astarın her iki tarafını da bakın bu şekilde işaretledikten sonra şöyle çantamızı ikiye katlıyoruz ve bakın şu hizadan bu çizdiğimiz noktadan önce teyelliyoruz. Daha sonra aynı noktadan makine dikişi gidiyoruz. Bu şekilde bakın. Şu fermuarımızı da şöyle havada tutarak, bu tarafta tutarak, yani fermuarımızı dikmiyoruz. Şu aradan bakın, şuradan önce sadece kumaşları teyelliyoruz. Daha sonra aynı çizgiden, teyellediğimiz çizgiden bakın sadece kumaşlarımızı dikiyoruz ve yine şu fermuarımızı şu şekilde yukarı kaldırarak şurada dikişimizi bitiriyoruz. Astarımızı bu şekilde diktikten sonra motiflerimizin yan kısım ve alt kısmını birleştirilmesine geçelim. Astarı işaretlediğimiz noktadan bakın önce teyelledim. Daha sonra da makine dikişiyle diktim. Bu şekilde şuradan başladım ve şurada dikişimi bitirdim. Şimdi teyellerini sökelim. Astarımızın teyellerini söktükten sonra şöyle dikişten yarım milim fazla olacak şekilde fazlalıklarını kesiyoruz. Fazla olan astar kısmını kestikten sonra bakın şu fazla olan fermuarımızın da fazlalık kısmını bu şekilde kesiyoruz. Fermuarımızın fazlalığını kestikten sonra önce bakın şu şekilde fermuarımızın şu üst kısmına birkaç dikiş gittikten sonra şu alttaki kumaşla birlikte şu şekilde elde dikiş yapıyoruz. Aynı şekilde fermuarımızın başlangıç kısmını da şu fazlalıklarını alıyoruz ve yine fermuarımız açılmasın diye şurasını dikiyoruz ve daha sonra fermuarımızı şu altındaki kumaşa şu şekilde dikiyoruz. Fermuarımızın şu kestiğimiz noktalarını da yakmayı unutmuyoruz. Şöyle çok hafif yakıyoruz ki burası açılmasın. Fermuarımızı da kumaşa diktikten sonra şimdi birleştirmeye geçelim. Birleştirme için çantamızı astara dikmeden önce bakın şöyle 2-3 tane sık iğne bırakın, o şekilde dikin demiştim. Şu dikmediğimiz kısımları şu şekilde bakın şu fermuar kısmını içeriye hafif iteliyoruz ve şu önden ve arka kısımdaki sık iğneleri karşılıklı birleştiriyoruz ve bu şekilde çantamızı birleştiriyoruz. Başlangıçta bakın şu ilk sık iğnenin arasına batıyorum ve karşılığı gelen
şuradaki ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Kullandığım ip benim şu ana rengim olan krem rengi ipim. Siz isterseniz içindeki herhangi bir renkten yapabilirsiniz ya da fermuarınızın renginde iple birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi iki tarafı tutuyorum ve ilmeği çıkarıyorum. İlmeği çıkardıktan sonra bakın şu alttaki ipi şu şekilde bir kere doluyorum ve şunu sıkarak bir tane zinciri çekiyorum ve aynı noktaya tekrar bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra bu şekilde sırası gelen sık iğnelerin tepesine batıyorum. Şu aradaki ipi de şu şekilde yürütmüş oluyorum. Bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Şurada trabzan vardı bakın. Trabzanın önce tepesine batıyorum. Karşılığı gelen trabzanın da aynı şekilde tepesine batıyorum. Daha sonra trabzanın şöyle ortasına batıyorum. Ve burada tekrar sık iğne yapıyorum. Ve daha sonra bakın şuradaki boşluğa batıyorum. Aynı şekilde şuradaki boşluğa da batıyorum. Bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Şu köşeye kadar yapalım. Köşe noktasına gelince bu şekilde karşılıklı köşeleri birleştirerek sık iğne yapıyorum. Ve yine aynı noktaya tekrar bir sık iğne daha yapıyorum ki bakın burası şu şekilde yuvarlak bir şekil alıyor. Ve yine karşılıklı sık iğneleri birleştiriyorum. Aynı şekilde şu köşeye geldiğimde de yine köşe noktalarını birleştiriyorum ve aynı noktaya iki kere batıyorum ve son birleştirmemi yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Daha sonra bu ipi aralardan yürüttükten sonra bu şekilde çantam bitmiş oluyor. Şöyle. Şimdi çantamızın püskülünün yapımına geçelim. Püskülü için bakın şöyle yaklaşık 20 santim kadar ip bırakıyoruz ve devamında 25 tane
zincir çekiyoruz. ...25 tane zincir çektikten sonra bakın şu kadar zincir çektikten sonra aynı şekilde tekrar şu kadar ipimizi bırakıyoruz ve zincirimizi kapatıyoruz. Daha sonra bu yaptığımız zinciri fermuarımızın şu boşluğundan geçiriyoruz. Şu şekilde boşluğundan geçiriyoruz ve buradan şu noktadan iplerimizi bağlıyoruz. Sıkıca bağladığımız iplerin ucuna çantamızın renginde boncuklar ya da dilerseniz küçük ahşap boncuklar takıyoruz. Bu şekilde boncukları taktıktan sonra tekrar ipimizi alıyoruz ve şöyle doluyoruz. Yaklaşık 35 kere, bakın bu 5 6 7 8 9 10 35 kere doladım ve bunu bu şekilde kesiyorum ve kestikten sonra bunu buradan kesiyorum. Kestiğim bu ipi düzeltiyorum bir şekilde ve düzelttiğim bu ipleri, bakın şu boncuğumun ucundaki ipleri şu şekilde açarak ortasına koyuyorum ve iki ucunu, şu düğümü şu şekilde katlandığında alta gelecek şekilde düğümlüyorum. Sıkı sıkıya ipini bağladıktan sonra tekrar bunu şekilde birleştiriyorum. Daha sonra kestiğim, bakın şöyle bir parça ipi şöyle püskülümün üstüne koyuyorum. Üst kısmı yukarıda kalacak şekilde
şu alt ucundan püskülümün yaklaşık 1 santim aşağısından sarmaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 ve bakın şu ucunu şurada başlangıçta tuttuğum boşluktan geçiriyorum. Bu şekilde düğüm olmasını önlüyorum. Bunu geçirdikten sonra üstte bıraktığım ucu da çekiyorum ve bu şekilde bakın püskülüm olmuş oluyor ve bunu da tığımın ucuyla bulunduğu noktadan boşluğa çekerek bu şekilde güzel bir görüntü elde etmiş oluyorum. Daha sonra bakın bu şekilde aynı hizadan olacak şekilde kesiyorum ve püskülüm tamamlanmış oluyor. Şöyle bakın püskülüm tamamlandı. Püskülü de yaptıktan sonra çantamız bitmiş oldu. Siz de bu çantadan farklı renklerde ve istediğiniz ölçülerde aynı mantıkla yapabilirsiniz. Videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.